Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime A'dan Z'ye Blogger eğitimi vereceğim. Bir blog nasıl açılır, alan adı nasıl alınır, Blogger'da yapılması gereken ayarlar, tema seçimi, trafik nasıl çekilir, daha fazla kişiye nasıl ulaşılır ve daha fazla kişiye ulaşmak için yazılması gereken gerekli yazılar nelerdir? Bunun dışında Blogger'dan para kazanma yöntemleri nelerdir ve kazandığımız parayı nasıl çekebiliriz, vergisini nasıl ödeyebiliriz gibi soruların hepsine bu videoda cevap bulacaksınız. Videoya geçmeden önce emeğin karşılığı olarak kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle bir blog nasıl açılır bunu göstermek istiyorum. İlk olarak Google tarayıcımıza geliyoruz. Google'da oturumumuzu açtıktan sonra bildiğiniz gibi sağ üst kısımdan oturumumuzu açmamız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra buradaki kareye tıklatıyoruz ve aşağı doğru indiğimizde burada Blogger bizi karşılıyor. Blogger'a tıklatıyoruz. Eğer bir blogunuz yoksa bu ekrana geldiğinizde sizler için bir blog adı seçmenizi isteyecek. İstediğiniz ismi girdikten sonra blogspot.com uzantılı bir URL oluşturacaksınız. Yani blogunuzun alan adını oluşturacaksınız. Ben de sizlerle şöyle Teknoilgi Blogspot 2 uzantılı bir hesap oluşturuyorum. Bir blog sayfası oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi blog hesabım oluşturuldu. Hemen şu sol alt kısımdan blogu görüntüle kısmına tıklattığımda blogumu ve URL adresimi rahatlıkla görebiliyorum. Evet, bu işlemlerden sonra blogunuzu açtığınızı ve alan adınızı aldığınızı düşünüyorum. Özel alan adı almayı, örneğin teknoilgi.com gibi daha özel bir alan adı seçmeyi ise ilerleyen dakikalarda gösteriyor olacağım. Bu birazcık daha giriş kısmıydı. Şimdi geçelim diğer adıma. Bu adımda da sizlere aslında Blogger'da yapacağımız ayarları ve tema seçimini göstereceğim. Tekrardan Blogger kontrol panelimize geldikten sonra buradan ayarlar kısmını seçiyoruz. Hemen ilk kısımdan başlayacak olursam burada gördüğünüz gibi başlık yazıyor. Bu başlık kısmı sitenizin Google'da aratıldığında insanların karşısına çıkan ismi aslında. Örneğin şöyle sizlere TRT üzerinden gösterecek olursam Google'a TRT1 yazdığınızda TRT1 canlı yayın izle, Canlı TV izle, TRT izle şeklinde gözüküyor. Sizin de oraya yazdığınız yazılar bu şekilde gözükecektir. Örneğin böyle Teknoilgi teknoloji sitesi yazarsam bu şekilde müşterilerime, daha doğrusu hedef kitleme gözükecektir. Bence güzel. Siz de bu şekilde yazarsanız aramalarda üst kısma çıkmanızı sağlayacak bir adım atmış olursunuz. Tabii ki siz de benim gibi teknoloji sitesi yazmayın. Örneğin siz yemeklerle alakalı bir blog açmışsanız buraya yemeklerle alakalı bir slogan yazabilirsiniz veyahut da yemek tarifleri vesaire yazabilirsiniz. Açıklama kısmı da aynı şekilde Google üzerinde aratıldığında insanların karşısına küçük bir şekilde çıkan yazılı açıklamadır. Buraya insanlara bilgi verecek küçük bir cümle yazabilirsiniz. Çok uzun yazmayın çünkü çok uzun yazdığınızda zaten okunamayabiliyor. Örneğin yine TRT1 üzerinden gösterecek olursam gördüğünüz gibi TRT1'in altında TRT1 canlı yayınını trtizle.com'dan izleyin. TRT1 canlı yayınına HD olarak resmi yayın kanalı trtizle.com'dan ulaşabilirsiniz şeklinde bir yazı yazıyor. Sizin de yazdığınız yazı aynı bu şekilde gözükecektir. Sitenizle alakalı doğru bilgi vermeye dikkat edin. Blog dili yazan kısmın Türkçe olması da ayrı bir önem arz eden kısım. Eğer burası İngilizce vesaire ise bunu Türkçe yapmayı unutmayın. Çünkü bildiğiniz gibi Ü, İ, yumuşak G gibi harfler İngilizce'de yok. Eğer İngilizce olarak seçiliyse bu karakterleri yazdığınızda geçersiz karakter sayılacak ve gözükmeyecektir. Bunun için Türkçe seçeneğini mutlaka işaretleyin. Bu kısımda yetişkinlere uygun içerik diyor. Burada da eğer yaş sınırı getirecek şeyler paylaşıyorsanız, örneğin korku videoları vesaire 13 yaş üstü oluyor diye biliyorum. Böyle içerikler paylaşıyorsanız bunu aktif etmeniz önemli. Hatta birazcık daha ileri gidip farklı görüntüler paylaşırsanız zorunlu hale geliyor. Aşağı kısımda bulunan site simgesi de sitemizde gözükecek olan simgedir. Yine TRT1 örneği üzerinden anlatırsam şurada gördüğünüz logo site simgesidir.
biz de kendi logomuzu ekleyerek site simgemizi oluşturabiliriz. Eğer burada site simgenizi seçtiğinizde 100 kilobayttan büyük bir dosya olarak gözükürse ve onaylanmazsa hemen internete resim megabayt küçültme diyerek ilk çıkan siteden resminizin boyutunu küçültebilirsiniz. Onunla alakalı bir videom da var. Şu an kartlara bırakıyorum. Oradan gidip resminizin boyutunu küçültebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa da zaten kaydet deyip bu kısmı kapatabilirsiniz. Alt kısımda bulunan gizlilik seçeneği de eğer bir ödev vesaire yapıyorsanız ve Google üzerindeki aramalarda görülmesini istemiyorsanız açabileceğiniz bir seçenek. Örneğin bazı ödevler blog üzerinden yayınlanıyor üniversitede veyahut da lisede, hatta ortaokulda da olabilir. Bu gibi durumlarda burayı aktif ederseniz, daha doğrusu kapatırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Sadece link üzerinden siteye erişim olacaktır. Eğer insanlara içerik üretip bunun üzerinden para kazanmak istiyorsanız veyahut da kitle toplamak istiyorsanız bunu görülebilir olarak bırakın, herhangi bir şekilde dokunmayın. Veyahut da aktif değilse aktif edebilirsiniz. Alt kısımda da blog adresimiz bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi otomatikmen Blogger'ın bize sunmuş olduğu ücretsiz blogspot.com uzantılı adres duruyor. Eğer bunu değiştirmek isterseniz aşağı kısımda bulunan özel alan adı seçeneğine tıklatabilirsiniz. Buraya tıklattığınızda alt kısımda bulunan alan adı satın al seçeneğine tıklatırsanız Google üzerinden bir alan adı satın alma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki fiyatlar gördüğünüz gibi gayet uygun. Fakat başka yerlerden almak isterseniz de yine Blogspot'a yani Blogger'a entegre edebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Burada başka sitelerden domain alıp Blogger'a entegre etme olayını da anlatmak isterdim. Fakat her domain sağlayıcısında bu olay aynı şekilde gerçekleşmiyor. Biri direkt sizlere kodları verirken biri vermiyor. Müşteri temsilcisiyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Bildiğiniz üzere yığınlarca domain sağlayıcı firma var. Bu yüzden o firmalardan domaini aldığınızda müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek Blogger'a entegre etme konusunu sormanızı öneriyorum. Geçelim alt kısma. Burada da HTTPS yazıyor. Bu aslında sitenizin güvenliği ile alakalı, yani sitenizi hep güvenli olarak güvenlik sertifikası aktif bir biçimde yönetiyor. Bunun açık kalması güzel olacaktır. Alt kısımdan izinleri yönetebilirsiniz, yeni yazar vesaire atayabilirsiniz. Onun altındaki kısımdan da yayınları düzenleyebilirsiniz. Örneğin sayfada görünecek maksimum yayın sayısını, arşivleme sıklığını düzenleyebiliyorsunuz. Bu kısımdan da yorum yapan insanlara yorum mesajı gönderebilirsiniz. Örneğin yorum yaptığınız için teşekkür ederiz tarzı bir mesaj kitlenizi hesabınıza bağlayacaktır. Yani kitlenizin hoşuna gidince sizi daha fazla takip edeceklerdir. Böyle jestlere dikkat etmenizi öneriyorum. Biçimlendirme kısmından saat diliminizi, tarihi, zamanı veya yorumun nasıl gözükeceğini ayarlayabilirsiniz. Bu kısımlar zaten Türkçe olduğu için çok da üzerinde durmak istemiyorum. Aşağıda blog yönetim kısmından blogunuzu kaldırabilirsiniz. Genel olarak ayarları anlattığımı düşünüyorum. Şimdi de tema kısmına geçelim. Nasıl tema seçeriz? Temayı nasıl düzenleyebiliriz veyahut da harici olarak nasıl tema yükleriz? Bu konulardan bahsedelim. Tema kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi burada bir sürü tema var. Bunlar Blogger'da halihazırda bulunan temalar. Eğer bu temaları beğenmezseniz Google'a Blogger temaları indir diyerek farklı temalarla iletişime geçebilirsiniz. Daha doğrusu farklı temaları yükleyebilirsiniz. Temayı indirdiğinizde zaten özelleştir kısmının yanındaki tikten tema yükle diyerek rahatlıkla yükleyebiliyorsunuz. Fakat ben harici bir tema yüklemenizi pek de önermem. Çünkü harici tema yüklediğimizde genellikle onların filigranları vesaire duruyor. Örneğin siz teknoilgi.com'dan bir tema indirmişseniz blogunuzda hep her yerde teknoilgi.com yazıyor. Bu da güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden eğer bir blog kuracaksanız, Blogger üzerinden bir blog yönetecekseniz sizlere tavsiyem Blogger'ın orijinal temalarını kullanın. Zaten çok yeterli olduklarını düşünüyorum. Üzerine gelip uygula dediğinizde temayı otomatik olarak uyguluyor. Özelleştir kısmına tıklattığınızda da temanızın rengini, arka plan resmini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Yazı puntosunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısmı da düzenleyebilirsiniz. Veyahut da
ana panelde olan düzen kısmından daha detaylı bir düzenleme yapabilirsiniz. Buradaki widget'ları kapatıp açabilirsiniz. Kaydettiğinizde yaptığınız işlemler tamamen orada bulunacaktır. Yani siteniz ona göre düzenlenecektir. Bu kısımlarda Türkçe olduğu için çok da detaya girip vaktinizi almak istemiyorum. Vakit önemli. Bu yüzden diğer adımımıza geçelim. Zaten gördüğünüz gibi bu tema kısmında her şey Türkçe. Rahatlıkla bu kısımdan kapatıp açabilirsiniz. İstediğinizi ekleyebilirsiniz, istediğinizi yazabilirsiniz. Düzen kısmında bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Gelelim daha çok sizlerin merak ettiği yazı nasıl yazılır, daha fazla kişiye nasıl ulaşılır ve trafik nasıl çekilir konularına. Sizlere birkaç başlıkta bunu anlatacağım. Öncelikle konu bulamıyorsanız bunun için ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Mesela ilginç konularda yazılar yazacaksınız. ChatGPT'ye rahatlıkla bunu sorabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Google'a direkt ChatGPT yazdığınızda en üstte çıkan OpenAI sitesine girdiğinizde zaten direkt ChatGPT'ye kayıt olabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir platform. Yapay zeka orada bir sürü konuyu sizler için halledebiliyor. Birazdan oradan metin de oluşturabilirsiniz diyeceğim. Yani yazınızı oraya da yazdırabilirsiniz diyeceğim. Fakat şu anda başlığımız bildiğiniz üzere konu bulmayla alakalı olduğu için ChatGPT'den konu bulmaktan bahsediyor olacağım. ChatGPT'ye gelip direkt bana bir yemek söyle diyebilirsiniz. Yani yemek adı söyle diyebilirsiniz. Veyahut da insanların ilgisini çekebilecek konular söyle diyebilirsiniz. O sizlere direkt sıralıyor. Daha sonrasında bu konular hakkında bilgi ver diyebilirsiniz ve o konular hakkında bilgi alabilirsiniz veyahut da verdiği konuları gidip internette araştırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel çalıştığını düşünüyorum. Gayet güzel bir insan gibi direkt yazıyor. Yani yapay zeka olduğunu anlamayabilirsiniz. O derece güzel yazıyor. Bu yüzden eğer blog uzun uzun yazılar yazmaya üşeniyorsanız ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz. Örneğin Cumhuriyet'in kuruluşu hakkında bilgi ver dediğinizde o size bilgi veriyor. Daha sonrasında bunu bir blog yazısına dök, bloguma içerik üreteceğim derseniz de ona göre bir yazıya döküyor. Direkt tam bir konuşma metni oluşturuyor. Güzel güzel detaylara yer veriyor. Zaten blogunuzu eklemeden önce onun üzerinde düzenlemeler de yaparsınız. Şimdi sizlerle kabataslak bir blog yazısı nasıl yazılır buna geçelim. Öncelikle başlık kısmından bahsedecek olursam başlığın tıpkı YouTube'daki gibi ilgi çekici olması çok önemli. Örneğin direkt menemen tarifi yazmak yerine süper menemen tarifi, ustasından menemen tarifi yazabilirsiniz. Veyahut da benim gibi blogger eğitimi yazıyorsanız da onun üzerine farklı ilgi çekici başlıklar eklemeniz güzel olacaktır. Böylelikle insanlar daha fazla tıklatacaktır ve daha fazla blogunuzda vakit geçirecektir. Bu da sitenize trafik çekmesini sağlayacak. Gelelim anahtar kelimeleri nasıl bulacağımıza. Bunlar için ben hem YouTube'da hem de blog sitelerimde Keyword Tool.io sitesini kullanıyorum. Gerçekten anahtar kelimeler konusunda çok iyi çalışan bir site. Buradan hem Google üzerindeki aratılan kelimeleri hem de blog üzerinde aratılan kelimeleri görebiliyorsunuz. Siteye geldikten sonra buradan ülke ve dili seçip daha sonrasında arama yaptığınızda karşınıza en çok o konu hakkında aratılan kelimeleri veriyor ve bu kelimelerin içinde geçtiği bir paragraf oluşturursanız insanlar sitenize daha rahat gelecektir. Siteniz daha üstte çıkacaktır. Mesela ben blogger hakkında bir arama yaptığımda burada gördüğünüz gibi blog hakkında aranan en çok tıklanma alan, en çok aratılan kelimeleri gösteriyor. Eğer ben bu kelimelerin birçoğunu kullanarak bir paragraf oluşturursam insanların bloguma gelme ihtimali artacaktır. Sizlere şöyle bir kanıt göstereyim. Ben ilk videomu paylaştığımda etiketlerimi bu siteden almıştım ve Google etiketleri olarak almıştım. Yani YouTube etiketleri olarak almamıştım. Google üzerinde aratılanları etiket olarak kullanmıştım. YouTube'u bilmeyen arkadaşlar için de kısa bir bilgi vereyim. YouTube'da kullandığınız etiketler de insanların aramalarına göre şekilleniyor. Yani ben burada bir resim kırpma ile alakalı video çektiğimde o siteye Keyword Tool.io sitesine resim kırpma yazıp insanların resim kırpma hakkında en çok neleri aradığını kopyalayıp yapıştırdığımda o aramalarda videom karşılarına çıkıyor. Ben de bu şekilde yapmıştım. Resim kırpma yazıp gerekli anahtarları kopyalamıştım. Fakat YouTube üzerinden değil Google üzerinden kopyalamıştım. Bu yüzden Google'dan gerçekten çok fazla bir izleyici geldi. Videomun yaklaşık 6000 görüntülenmesi olmasına rağmen
bunun sadece 800-900 kişisi YouTube üzerinden videoma gelmiş. Geri kalanı tamamen Google üzerinden videoma erişim sağlamış. Bu da demek oluyor ki Keyword Tool sitesi gerçekten iyi çalışıyor ve kullanılabilir bir site. Eğer siz de bu şekilde blog yazısı yazarken anahtar kelimeleri barındıracak bir paragrafta oluşturursanız blog yazınız daha fazla kişiye ulaşacaktır. Örneğin sizlere şöyle bir haber sitesinden örnek vereyim. Genellikle okullar açılacak mı konusunda bu haberleri daha iyi yaparlar. Yani bu anahtar kelimeleri daha iyi kullanırlar. Onun için okullar açılacak mı şeklinde bir arama yapıp bir haber sitesine giriyorum. Burada yazılan paragrafta gördüğünüz gibi yarın okullar açılacak mı, okullar yarın açılıyor mu, saat kaçta açılacak şeklinde bir başlık atmış. Bunun sebebi 3 aramayı yapan insanın da karşısına bu haberin çıkmasını sağlamak. Örneğin yarın okullar açılacak mı şeklinde arama yapan bir insan da bu haberi görecek. Okullar yarın açılıyor mu şeklinde arama yapan bir insan da bu haberi görecek. Veyahut da saat kaçta açılacak şeklinde bir arama yapan insan da bu habere denk gelecektir. Eğer siz de bu tarz bir paragraf oluşturursanız, yani bu soruları birleştirdiğiniz bir paragraf oluşturursanız insanların karşısına içeriğiniz daha fazla çıkacaktır ve bu şekilde daha iyi bir trafik çekeceksinizdir. Bu şekilde yazılar yazmanızı öneriyorum. Ayrıca bu yazı yazma panelini kullanarak da bir sürü içerik ekleyebilirsiniz. Örneğin buradan fotoğraf ekleyebilirsiniz, video ekleyebilirsiniz veyahut da link ekleyebilirsiniz. Bu kısımlar Türkçe olduğu için çok fazla değinmek istemiyorum. Zaten dolaştığınızda hemen hemen neyin ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Dediklerime dikkat ederek yayınlarsanız emin olun hiç beklemediğiniz bir zamanda beklemediğiniz görüntülenmeleri alacaksınızdır. Bu şekilde daha güzel bir trafik çekebilirsiniz, daha kaliteli bir trafik çekebilirsiniz. Bir diğer husus da düzenli içerik üretmek diyebilirim. Eğer her gün 2-3 tane blog yazısı paylaşırsanız emin olun 1-2 ayın sonunda gerçek bir kitle elde etmiş olursunuz. En azından günlük 20-25 tıklanma bile sizlere bir trafik çekmenizi ve bu değeri günlük 500-600 tıklanmalara çıkarmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden hiç üşenmeden içerik üretmeye devam edin. Eğer her zaman okunabilecek içerikler üretirseniz sizler için daha iyi olacaktır. Örneğin şimdi bir siyaset içeriği üretirseniz bunlar yaklaşık 1 gün okunur, 2 gün okunur, 3. gün okunmaz. Ama bir yemekle alakalı içerik üretirseniz ömür boyu okunabilir. Yani ömürlük bir içeriktir diyebilirim. Böylelikle daha az yorulmuş olursunuz. Sizlere şu şekilde anlatmak istiyorum. Örneğin yaklaşık bir 12 gün önce Türkiye seçimlerden geçti. 14 Mayıs'ta bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan %49,5 bir oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı. Şimdi ben 15 Mayıs'ta 15 Mayıs sabahı bir haber yazsam desem ki Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan'ın arasında yüzde kaç oy farkı var? İşte oy farkı insanları şaşırtıyor tarzında bir şey yazarsam veyahut da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için yüzde kaç oya ihtiyacı var veya Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olabilmesi için yüzde kaç oya ihtiyacı var tarzında yazılar yazarsam bunlar büyük ihtimalle 1-2 gün okunacaktır. Fakat bugüne geldiğimizde yani ayın 26'sında bu yazılar okunmayacaktır. Buna günlük içerik denir. Bu içerikler hızlı tüketilir ve sizlere anlık gösterim kazandırır. Gelecekte herhangi bir trafiğe katkısı olmaz. Fakat ben bugün tutup da bir yemek tarifi yazarsam, örneğin mantı nasıl pişirilir tarzında bir yemek tarifi yazısı yazdım. Bundan belki de 12-13 yıl sonra bile biri mantı nasıl pişirilir yazdığında benim içeriğime ulaşabilir. Mantı Türk sofralarından kalkmadığı müddetçe bu arama yapılacaktır. Bu yüzden sizlere daha çok yürürlükte kalacak, daha geç tüketilecek içerikler üretmenizi tavsiye ediyorum. Yani hemen tüketilecek içerikler çok önerdiğimiz şeyler değil. Çünkü hem kısa vadede sizi yorar, yeni açtığınız bir şeyde bu kadar yorulmanız da motivasyonunuzu azaltacaktır. Fakat devamlı izlenebilecek yemek olabilir, bilgisayarla alakalı işler olabilir. Bu gibi konularda ömürlüktür. Yani siz 10 tane içerik üretirseniz 10 tanesi de her gün görüntülenme alabilir. Bu açıdan gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de böyle içerik dallarına yüklenirseniz, böyle içerik dallarına yönelirseniz sizler için daha iyi olacaktır.
Ayrıca trafik çekmek için YouTube kanalınızı, Instagram hesabınızı da kullanabilirsiniz. Oradan gidecek izleyiciler de blogunuza katkı sağlayacaktır. Örneğin ben Windows 8.1 etkinleştirme kodlarını kendi blogumda paylaşmıştım ve yaklaşık 13.000 görüntülenme almıştı. Bu da aslında güzel bir paraya tekabül ediyor. Hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum. Ayrıca bloguma trafik çektiğim için yeni izleyiciler de bloguma geliyordu. Bu açıdan da güzel olmuş. Tabii ki şu anda blog yöneticiliği yapmıyorum ama yaptığım dönemde iyi bir etkileşim elde etmiştim. Şimdi gelelim blogger para kazanma işlerine. Blogger'dan nasıl para kazanabilirsiniz, elde ettiğiniz parayı nasıl çekebilirsiniz ve bunun vergisini nasıl ödeyebilirsiniz sorularınıza yanıt arayalım. İlk olarak blogun kendi dahili hafızasında burada gördüğünüz gibi kazançlar kısmı bulunuyor. Bu kısımdan AdSense hesabınızı bağlayabilirsiniz. Fakat her Google platformunda olduğu gibi direkt AdSense hesabımızı bağladığımızda gelir elde etmeye başlayamıyoruz. Öncelikle sitenizin bir etkileşim oranı olması gerekiyor. AdSense'in bağlanması için düzenli içerik ve özgün içerik gerçekten önemli kavramlar. Gidip de bir yerden bir içeriği kopyalarsanız büyük ihtimalle AdSense bağlanmayacaktır. Tamamen ChatGPT'den veyahut da kendi oluşturduğunuz içerikleri paylaşmanız gerekiyor. Ayrıca dediğim gibi düzenli içerik üretmek de çok önemli. Minimum günde 1-2 içerik atmaya dikkat edin. Bir diğer önemli husus da gelen etkileşim miktarı. Günde bir 10-15 kişinin gelmesi iyi olacaktır. Daha altında olursa zaten AdSense hesabınızı açmaz. Yani para kazanmayı aktifleştirmez. Aslında aktifleştirmesi de çok mantıklı değil. Çünkü günde 1 kişi 2 kişi blogunuzu ziyaret ediyorsa zaten aktifleştirse bile sizin kazanacağınız maksimum para aylık 50-30 kuruş civarında bir şeydir. Yani 1 TL'de kazanabilirsiniz ama çok daha üstüne çıkamazsınız. Bunun için günlük 25, 30, belki de 50, 60 kişiye ulaştığınızda AdSense kesin olarak bağlanacaktır diyebilirim. Tabii ki düzenli içerik ve özgün içerik konularına da dikkat ediyorsanız herhangi bir engel kalmayacaktır. Başvuru yapmadan önce sizlere birazcık beklemenizi tavsiye ediyorum. Yani açar açmaz gidip başvurmayın. Önce bir günlük 25-30 izlenmeler almaya başlayın. Yani bir kitle oluşturmaya başlayın. Daha sonrasında gidip başvurun. Blogunuzda yaklaşık 30-40 tane içerik olmuş olsun. 30-40 içeriğe ulaşmadan direkt başvuru yapmanızı önermiyorum. Zaten yapsanız da büyük ihtimalle açılmayacaktır. Gidip de etkileşim almak için diğer telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veyahut da akrabalarınızdan blogunuza girmelerini istemeyin. Gerçek kişiler gelsin. Gerçekten o işle ilgilenen, örneğin yemek üzerinden devam edersek, gerçekten yemek tarifi arayan insanlar sitenize ulaşsınlar. Tabii ki akrabalarınızı da davet edebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Fakat eğer akrabalarınız siteye 2-3 saniye bakıp geri çıkacaksa onlara hiç söylemeyin. Örneğin 15 yaşında bir çocuğa yemek blogunuzun linkini atıp bir dolaş derseniz çocuğun pek ilgisini çekmeyecektir. Fakat evli bir arkadaşınıza veyahut da evli bir akrabanıza yemek tarifi blogunuzun adresine attığınızda büyük ihtimalle kadın veya adam ilgili bir şekilde yemek tarifi yazınızı okuyacaktır. Bu yüzden hedeflediğiniz kitleyi de iyi tanımanızı öneriyorum. İyi bir analiz yapmanız önemli. Sizlere AdSense alternatifi reklam veren sitelerden bahsetmek istemiyorum. Normalde bir blogger eğitim seti çektiğimizde bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Yani isterseniz Udemy'den satın alın, isterseniz YouTube'dan araştırın. Genellikle herkes gösteriyor. Fakat ben göstermeyeceğim çünkü çok uygunsuz reklamlar verebiliyorlar. Sırf tıklanma uğruna artı 18 reklamlar koyuyorlar. Bu da aslında sitenize gelen izleyicilerin geri gitmesini, sizi yanlış anlamasını sağlıyor. Fakat Google reklamlar kesinlikle bu şekilde değil. Örneğin Google reklamlarda ben arabalarla ilgileniyorsam karşıma araba reklamı çıkartıyor veya ben telefonlarla ilgileniyorsam karşıma telefon reklamı çıkartıyor. Bu konuda AdSense'i beklemenizi öneriyorum. Yani gidip de AdSense alternatifi reklam veren sitelerle anlaşmayın veyahut da oralara kayıt olup herhangi bir eklentiyle sitenize reklam göstermeyin. AdSense üzerinden para kazanmanız en doğrusu olacaktır. Bir diğer para kazanma yöntemi de sponsorluk aslında. Siteniz artık ayda 10.000 görüntülenmelere ulaştığında gidip de bir firmaya yazabilirsiniz. Örneğin sponsorum olmak ister misiniz tarzında bir mesaj atabilirsiniz. Yine yemek örneği üzerinden devam edecek olursam
bir kahve pişirme makinesi satan firmaya gidip işte benim böyle bir sitem var, ben yemek tarifleri paylaşıyorum. İsterseniz sizin makinenizde sitemde paylaşabilirim, link koyabilirim, bunun hakkında bir haber yapabilirim, bu ürünü övebilirim diyorsanız onunla bir sponsorluk anlaşması yapabilirsiniz. Bu anlaşmalar düşündüğünüz gibi cüzi miktarlarda olmuyor. Yani bir anlaşmadan 1500 hatta 2000 TL gelir elde edebiliyorsunuz. Önemli olan tamamen sitenize trafik çekmek. Bu işlerde genellikle sponsor sizi bulmaz. Sizin sponsor bulmanız gerekir. Yani gidin deyin ki işte abicim ablacım benim bu kadar izlenmem var. Ben aylık 10.000 20.000 görüntülenme alıyorum. İstersen senin ürünün hakkında bir haber yapabilirim, bir haber oluşturabilirim. Kitlemi o yöne yönlendirebilirim, linkini koyabilirim tarzında bir şeyler söylerseniz zaten herkes olumlu geri dönüş sağlayacaktır. Ücrette de anlaştığınızda herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Gelelim vergi ödeme kısmına. Eğer AdSense üzerinden para kazanıyorsanız aynı YouTube gibi AdSense vergilerinizi ödeyeceksinizdir. Şimdi öncelikle şuna bir açıklık getirelim. Bazı arkadaşlarımız şu şekilde düşünüyor. Örneğin ben blogdan 50 kuruş kazanırsam bunun vergisini ödememe gerek yok. Zaten bu kadar cüzi bir miktarın devlet vergisini kesmez diye düşünüyorsun. Fakat böyle bir şey söz konusu değil. 1 kuruş bile kazansanız o 1 kuruş Türkiye hesabınıza yattığında vergisini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun bu arada ülkeyle hiçbir alakası yok. Yani Türkiye'nin vergi sisteminden kaynaklanan bir şey değil. Bu Amerika'daki hesabınıza yattığında Amerikan devleti de ABD de aynı şekilde vergi yükümlülüğü oluşturuyor, vergisini istiyor. Bu açıdan kazandığınız her şeyin vergisini ödeyeceğinizi bilmenizi istiyorum. Blog vergileri de aynı YouTube gibi AdSense'e yattığı için YouTube vergisi gibi bir ödeme yapıyorsunuz. Çünkü Google üzerinden kazandığınız tüm paralar AdSense hesabınıza yatıyor. AdSense hesabınız da herhangi bir ayrım yapmıyor. Yani Türkiye'ye aktarırken bu sizin YouTube kazancınız, bu blog kazancınız şeklinde bir şey söylemiyor. Bu yüzden siz blog yazısı yazarak para kazandığınızda bunun vergisini farklı bir şekilde ödemiyorsunuz. Aynı YouTube kazancınızın vergisini öder gibi bunun vergisini de ödüyorsunuz. Vergilerinizi ödemek için bildiğiniz gibi bir miktar paranızın birikmiş olması gerekiyor. YouTube'da 2 farklı vergi sistemi var. Birincisi şahıs şirketi açarak vergilerinizi ödeyebilirsiniz. İkincisi de yeni çıkan vergi istisnası kapsamına dahil olarak paranızdan otomatik olarak vergi kesilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer şahıs şirketi açarak bir vergi ödemeyi planlıyorsanız gelirinizin yaklaşık 4.000 TL, 5.000 TL civarına gelmesine dikkat edin. Çünkü onun vergileri birazcık daha fazla oluyor. Fakat vergi istisnasından yararlanırsanız burada direktmen yatan para üzerinden bir vergi kesimi yapıldığı için 10 liranın bile vergisi otomatik olarak kesiliyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. YouTube vergi konusunda işler devamlı değiştiği için tam olarak da bir şey söylemek istemiyorum. Bu videoyu ne zaman izliyor olursanız olun, İsterseniz yarın izliyor olun. Örneğin ben bu videoyu 26 Mayıs 2023'te çekiyorum. Siz bu videoyu 27 Mayıs'ta izliyor olsanız dahi gidip YouTube'a YouTube vergisi nasıl ödenir yazarak videoyu izleyebilirsiniz. En güncel videoyu izlemenizi öneririm. Zaten bu konu hakkında çekilmiş bir sürü video var. Arkadaşlar gerçekten çok güzel anlatmışlar. Onları izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi blog vergileri de aynı YouTube vergileri gibi ödeniyor. Herhangi bir farklılığı yok. Direkt AdSense'e yattığı için YouTube vergisi ödermiş gibi ödüyorsunuz. Bu yüzden bu videoyu izlediğiniz zaman vergi hakkında kafanızda bir soru işareti oluşursa gidin YouTube'a YouTube kanalı vergisi nasıl ödenir yazın ve aratın. En güncel videoyu da açıp izleyin. Çünkü bu konuda inanın çok fazla değişiklik oluyor. Örneğin bundan 6 ay önce konu tam belli değildi. Fakat seçimlerden önce tekrar bir düzenleme yaptılar ve bazı vergileri affettiler. Yani bazı borçları affettiler. Vergi muafiyetinde arttırmaya gittiler. Yani 1 milyonun üzerinde yanlış hatırlamıyorsam bir limit belirlediler. Yani limiti arttırdılar. Öncesinde daha azdı. Bu yüzden devamlı güncellenen bir şey olduğu için sizlerin de YouTube'a aratarak daha güncel bilgi edinmenizi tavsiye ediyorum. Her gün değişebilir, her gün yeni bir şey olabilir. Daha kanun tam oturmadığı için bunu araştırmanızı rica ediyorum. Böylelikle eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlere yaklaşık 25-30 dakikada Blogger'ı A'dan Z'ye anlatmaya çalıştım. Umarım
yanlış bir şey anlatmamışımdır. Umarım yanlış bir ifade kullanmamışımdır. Vaktinizi aldıysam özür dilerim. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.